Bugün zihnimizin sınırlarını en çok zorlayan o soruyu sorarak büyük bir seriye başlıyoruz. Her şeyden önce, ama her şeyden önce ne vardı? Hiçlik dediğimiz şey aslında boş bir oda mıydı? Yoksa her şeyin tohumu orada mı saklıydı? Bugün Big Bang'den kutsal metinlerin ilk sayfalarına kadar uzanan, zamanın henüz doğmadığı o ana gidiyoruz. Hazırsanız Sırlar Odası'nın ilk kapısını aralıyoruz. Gelin videonun en zor ama en heyecan verici kısmıyla başlayalım. Hiçlik. Şu an gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Bir boşluk hayal edin. Muhtemelen aklınıza karanlık, uçsuz bucaksız, simsiyah bir uzay boşluğu geldi değil mi? Ama yanılıyoruz. Çünkü karanlık varsa ışığın yokluğu vardır. Boşluk varsa içine bir şey koyabileceğimiz mekan var demektir. Gerçek hiçlikte ise ne ışık var, ne karanlık, ne yukarı, ne aşağı, hatta zaman bile yok. Saatlerin tiktak etmediği, atomların titreşmediği, mutlak bir sessizlikten bile bahsedemeyeceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü sesin yayılacağı hava bile yok. Peki her şey böyle bir yokluktan nasıl varlığa dönüştü? Burada bilim ve kadim bilgelik çok ilginç bir noktada kesişiyor. Modern kuantum fiziği bize diyor ki mutlak bir boşluk aslında yoktur. Kuantum dünyasında hiçlik dediğimiz o alan aslında her an var olmaya hazır. Muazzam bir enerji potansiyeliyle kaynıyor. Bilim insanları buna kuantum vakum çalkalanmaları diyor. Yani sıfır rakamı aslında içinde artı ve eksi sonsuzu barındıran bir denge noktası gibi. Filozoflar binlerce yıl boyunca şunu tartıştılar. Ex nihilo nihil fit, yani hiçlikten bir şey çıkmaz. Ama bugün evrenin o küçücük atom altı seviyedeki bir titreşimle veya ilahi bir dokunuşla bu devasa varlık alemine dönüştüğünü biliyoruz. Düşünsenize, şu an oturduğunuz koltuktan gökyüzündeki en uzak yıldıza kadar her şey bir zamanlar o hiçlik dediğimiz hiçlik aslında bir yokluk değil. Henüz gerçekleşmemiş bir her şey olabilir mi? İşte yaratılışın en büyük sırrı bu başlangıç noktasında saklı. Peki o tarif edemediğimiz hiçlikten bu devasa evrene nasıl geçtik? İşte burada bilimin en görkemli sahnesi başlıyor. Yani Big Bang. Çoğu insan Big Bang'i boşlukta patlayan bir bomba gibi hayal eder. Ama aslında durum çok daha tuhaftır. Big Bang bir patlamadan ziyade mekanın kendisinin bir anda genişlemesiydi. Hayal etmeye çalışın. Yaklaşık 13,8 milyar yıl önce bildiğimiz evren, yani milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız ve hatta şu anda sizin bu videoyu izlediğiniz cihazın atomları iğne ucundan milyarlarca kat daha küçük. Hayal edilemez derecede sıcak ve yoğun bir tekillik noktasının içindeydi. Ve o an zamanın 0. saniyesinde bir şey oldu. O küçücük nokta ışık hızından bile daha hızlı bir hızla genişlemeye başladı. Bilim buna enflasyon dönemi diyor. Saniyenin trilyonda biri. Evren bir portakal büyüklüğünden galaksiler arası boyuta ulaştı. Buradaki en büyük sır şu: o anda sadece madde değil, zaman da yaratıldı. Yani Big Bang'den önce ne vardı sorusu bilimsel olarak geçersiz kalıyor. Çünkü önce dediğimiz kavramın var olabilmesi için zamanın akıyor olması lazım. Big Bang ile birlikte evrenin saati tık diye çalışmaya başladı. Ama asıl kafa karıştırıcı olan soru şu: bu kadar kusursuz genişleme nasıl oldu da kaosa değil, yıldızları, gezegenleri ve sonunda bizi oluşturacak düzene dönüştü? Patlayan bir bombadan bir kütüphane çıkması nasıl imkansızsa, Big Bang'den bu düzenli evrenin çıkması o kadar mucizevi. Bilimin hassas hayal dediği bu durum bizi ister istemez bir sonraki durağımıza, yani binlerce yıllık kadim metinlere götürüyor. Şimdi gelin teleskoplarımızı ve matematiksel formüllerimizi bir kenara bırakıp kalbimize ve asırlar öncesinden bize seslenen o sessiz rehbere, Kur'an-ı Kerim'e dönelim. Bilimin tekillik dediği o her şey tek bir noktada bitişik olduğu ana dair Kur'an ne diyor biliyor musunuz? Bundan tam 1400 yıl önce çölde inen bir ayet
bizi hayrete düşürüyor. Enbiya suresi 30. ayet. O inkar edenler görmediler mi ki göklerle yer bitişi gitti de biz onları ayırdık. Düşünsenize o günün insanına gökler ve yer bitişikti demek ne kadar akıl almaz bir şeydi. Ama bugün biz biliyoruz ki Big Bang'in tam tanımı budur. Madde ve mekanın tek bir noktadan, yani bitişik olma halinden ayrılma haline geçişi. Peki bu işlem nasıl gerçekleşti? Bilim orada bir neden arıyor. Kur'an ise bize iradeyi gösteriyor. Kun feyekün, ol der ve olur. Bu ifade sadece bir emir değil, aslında varlık aleminin bir kodudur arkadaşlar. O emriyle birlikte o hiçlikteki sonsuz potansiyel bir anda maddeye, ışığa ve hayata dönüştü. Dikkat edin, ayet olur demiyor, olur gider veya olmaya başlar gibi bir süreçten bahsediyor. Yani evren bir anda olmuş bir ürün değil, sürekli genişleyen, sürekli yaratılmaya devam eden bir süreç olarak başladı. Zariyat suresinde geçen gökleri biz kudretimizle bina ettik ve biz onu sürekli genişletmekteyiz. Ayeti de tam olarak bunu desteklemiyor mu? Edwin Hubble evrenin genişlediğini 1920'lerde keşfetti. Ama bu sır asırlardır o satırlarda bekliyordu. Sırlar Odası'nda şunu fark ediyoruz. Bilim evrenin nasıl yaratıldığını, Kur'an ise kim tarafından neden yaratıldığını anlatıyor. Bu ikisi birbirinin düşmanı değil. Aynı gerçeğin iki farklı aynası gibi. Şimdi asıl soru şu. Bu muazzam başlangıç sadece rastgele bir patlama mıydı? Yoksa her saniyesi planlanmış ilahi bir eser miydi? Peki insanlık tarihinin en eski kayıtlarından birisi olan Tevrat bu kozmik doğum anını nasıl resmediyor? Gelin şimdi de Batı medeniyetinin ve semavi dinlerin ortak hafızasındaki o ilk sayfalara, telkin bölümüne gidelim. Tevrat'ın ilk cümlesi sarsıcıdır. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Ama hemen ardından çok ilginç bir detay gelir. Yerin henüz boş ve şekilsiz olduğu, derinliklerin üzerinde karanlığın hüküm sürdüğü anlatılır. Sanki o az önce bahsettiğimiz hiçlik ile varlık arasındaki o belirsiz eşikten bahsediliyor gibi. Ve sonra o meşhur komut gelir. Işık olsun. İşte burası çok kritik arkadaşlar. Modern bilimin Big Bang teorisine göre evrenin ilk anlarında her şey o kadar yoğun ve sıcaktı ki ışık maddeden kaçamıyordu. Evren adeta opak, yani ışığı geçilmeyen koyu bir çorba gibi. Ancak yaklaşık 380 bin yıl sonra evren yeterince soğudu ve ışık serbest kaldı. Bilim buna kozmik mikrodalga arka plan ışıması diyor. Yani Tevrat'ın binlerce yıl öncesinden haykırdığı ışık olsun emri aslında o evrenin karanlık evresinin aydınlığa, yani görünür hale gelmesine dair muazzam bir sembolizm içeriyor olabilir mi? Tevrat'ta yaratılışın 6 günde tamamlandığı anlatılır. Tabi buradaki gün kavramı bizim bildiğimiz 24 saatlik dünya günü müydü? Yoksa her biri milyarlarca yıl süren kozmik evreler miydi? Kur'an'daki eyyam kavramıyla ne kadar benziyor, değil mi? Sırlar Odası'nda parçaları birleştirdiğimizde şunu görüyoruz. Farklı diller, farklı coğrafyalar ve farklı kitaplar da olsa hepimiz aynı ışığı peşindeyiz. O ilk ışık sönmedi arkadaşlar. Sadece fon değiştirdi. Ve bugün teleskoplarımızla o anın yankısını duyabiliyoruz. Peki arkadaşlar, masadaki tüm bu parçaları birleştirelim. Bir yanda modern fiziğin tekillik dediği o iğne ucu kadar dar başlangıç, diğer yanda Kur'an'ın biz gökleri ve yeri ayırdık diyen sarsıcı beyanı. Bir yanda Big Bang'in ışığı, diğer yanda Tevrat'ın ışık olsun emri. Şimdi kendimize şu dürüst soruyu soralım. Gerçek hangisi? Bilim mi, inanç mı? Aslında bu soru madalyonun sadece bir yüzüne bakmak gibi. Çünkü bilim bize muazzam mekanizmanın nasıl çalıştığını, hangi matematiksel dengelerle genişlediğini anlatıyor. İnanç ise o mekanizmanın neden var olduğunu ve o ilk düğmeye kimin bastığını fısıldıyor. Formüller bize hız ivmesini verebilir ama o ilk patlamadaki
hassas ayarı, yani evrenin kaosa sürüklenmek yerine galaksilere dönüşmesini sağlayan o mucizevi dengeyi sadece tesadüfle açıklamak ne kadar doğru? Belki de gerçek bu iki nehrin birleştiği yerdedir. Bilimin ulaştığı her yeni sınır aslında binlerce yıl önce kalplere indirilen o sırların birer teyidi gibidir. Ben şuna inanıyorum. Evren okunmayı bekleyen devasa bir kitap. Bilim bu kitabın dil bilgisi, inanç ise ruhudur. Bugün hiçliğin derinliklerinden çıktık, zamanın ilk saniyesine dokunduk ve ışığın doğumuna şahitlik ettik. Sahne kuruldu, dekor tamamlandı. Ama bu devasa kozmik tiyatro içinde bir gözlemci olmadan ne anlam ifade ederdi? Bu kadar yıldız, bu kadar galaksi sadece boşlukta dönmek için mi var? Yoksa hepsi tek bir varlığın, yani insanın saniye çıkışı için mi hazırlandı? Bir sonraki bölümde yaratılışın en büyük muammasına, yani kendi hikayemize geçiyoruz. Çamurdan gelen bedenin ilahi nefesle buluştuğu o ana. İkinci bölümde ilk insan, Adem konusunu tüm sırlarıyla açacağız. Sizce evrenin bu kadar hassas bir dengede olması tesadüf mü, yoksa her şey bir planın parçası mı? Yorumlarda bu büyük tartışmayı başlatalım. Varlığınızın sınırını aramaktan vazgeçmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hakikatle kalın.